Değerli dinleyicilerim, bugünkü korku hikayeleri serimizde birbirinden ürkütücü iki korku hikayesini sizler için anlatacağım. İyi dinlemeler. Birinci hikayemiz cin tecavüzü. Bir süre halasının 3 katlı eski evinde ikamet etmek zorunda kalan genç bir kızın uykusunda cinler tarafından tecavüze uğrayışının gerçek hikayesini anlatacağım. 3 sene öncesine kadar çizimle ilgileniyordum. Annemler tatile gitmişti. Ben de kurs için halamlarda kalmak zorundaydım. Kurs saatleri gereğince sabah 9'da gidip akşam 6'da eve dönüyordum. Evleri 3 katlıydı ve ben, halam, bir de eniştem kalıyorduk. Ben oturma odasında koltukta yatıyordum. Benim yattığım odanın hemen altında halamın kiracılarının kızı kalıyordu. Yani odası orasıydı. Altlı üstlüydük. Saat 11'e kadar terasta keyif yapardık. Sonra herkes yatağına geçerdi. Ben 3 gibi kesinlikle kalkar ve lavaboya giderdim. Attığım adımların sesi aşağı gidiyordu. Bina çürümüş. Kiracı kız Derya uyku nedir bilmezdi. Bir gün yine teras keyfi yaparken bana "Gece hep kalkıyorsun. Bu gece ayak sesini duyduğumda pencereye çıkarım. Sen de gel, 2 çift laf edelim. Saçma bir anımız olur" demişti. Güldüm. Tamam dedim ben de. O gece kalktığımda saat 3:37 idi. Hiç unutmuyorum. Lavaboya gittim. Derya pencereden bağırdı "Hadi gel" diye. Gittim ve bana dedi ki "Sabahtan beri madem uyumadın, aşağı yanıma gelseydin ya. Odanın içinde ne koşturup duruyorsun? Çekmecelerle oynuyorsun çocuk gibi. Sana seslendim o kadar. İnsanlık yapıp beni biraz taksaydın" dedi. Uyku sersemiydim. Güldüm. "O ben değildim. Bilmiyorum valla. Ben uyuyordum" dedim. Koltuğa geçtim. Jeton anca düşmüştü. Korkudan titreye titreye uykuya dalmışım. Rüyamda resim atölyesinde boş geniş bir oda var, çizimleri yaptığımız. Herkes o odada çember oluşturacak biçimde oturmuş ve ben ortada tecavüze uğruyordum. Çok affedersiniz ama aklınıza gelebilecek her şeyi hissediyordum. En basit örnek kollarımı sıkmasını, üstümdekileri yırtıp atmasını falan. Resmen bir erkek bana sahip oluyordu. Ama insan olmadığını biliyordum ve emindim. Attığım çığlıkların hatta hesabı yoktu. Çember oluşturan grubun içindeki kızların başında eşarplar vardı. Hepsi bağdaş kurmuş, beni izliyorlardı. Bir kızın elinde Kur'an vardı ve Felak ve Nas surelerini öyle bir ezgiyle okudu ki hala kulaklarımdaydı. O kız okudukça üzerimdeki yaratık daha bir ağırlaşıyordu. O ağırlaştıkça kız daha içten okuyordu. O okudukça daha çok ağırlık geliyordu. Derken gözümü açtım. Yanımda halam vardı. Korktuğum belli olmuştu. Geçiştirdim ve kursa gittim. Rüyamda Kur'an okuduğunu gördüğüm kıza anlattım olanları. "Ben cinlere inanmam. Hatta hiçbir şeye inanmam. Sadece Allah'ın varlığını bilirim. O yüzden gitmemiştir üstünden" dedi. Ben derin bir araştırmaya başladım. İlmihallere, hocalara, sohbet ablalarına. Sorduklarımın bana söylediği şeyler şu minvaldeydi. Gece rüyasında cinlerin kendisine dokunduğunu gören kimseye cinler o gece gerçekten dokunmuştur. Cinler insanlara aşık olabilir. Konu çok derinse çocuk sahibi bile olabilir. Aşık olursa senden ilgi bile bekler. Ben ağlamaya başladım. Çok korkmuştum. Hayatımı ve psikolojimi etkileyen bir meseleydi. Bir hafta sonra annemler geldi. Olayı anlattım. Annem benimle açık açık konuştu. "Öyle bir şey olsa belirtileri vardır kızım. Yatağında sana dokunduğuna, sahip olduğuna dair bir leke görürsün" dedi. "Evet biliyorum ama ben o gün regil olmuştum. Anlayamazdım" dedim. "Belki unutmuşsundur günlerini. Tekrar hesaplayalım" dedi. Ve o da ben de regil olduğuma dair hemfikirdik. Bir hışım hazırlanıp hastaneye gitmeye karar verdik. Evden çıktık. Hastaneye gittik ama ben cesaret edip gidemedim odaya. Ağlaya ağlaya eve döndüm. Ve çok sonra öğrendim ki o yaz halamın evinde yattığım odada büyü varmış. Daha sonra halamlar bir hocaya gidip büyüyü bozdurdu. 3 sene oldu ve ben hala hastaneye gidemiyorum. Allah kimsenin başına böyle olaylar vermesin. İkinci hikayemiz korku gecem. Eşi iş gezisine çıktığı için evde yalnız kalan bir kadının yaşadığı
Korkutucu olayın gerçek hikayesini onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. İsmim Hanife. 46 yaşına bir ev hanımıyım. Evimde sakin, huzurlu bir hayat sürüyordum. Ta ki eşimin uzun bir iş seyahatine çıkmak zorunda kaldığı o güne dek. Eşim gittikten sonra evde tuhaf şeyler olmaya başladı. Banyo yaptığımda sırtımda soğuk bir nefes hissediyordum. Yemek yaparken sanki mutfağın kapısından birileri beni izliyormuş gibi bir hisse kapılıyordum. Eşim beni telefonla aradığında onunla konuşurken telefon sürekli yüzüne kapanıyordu. Ama başkasıyla konuşurken bu sorunla karşılaşmıyordum. İlk bir hafta geçtikten sonra bu rahatsızlıklar iyice arttı. Bir gece takribi olarak saat 3 sularında kapım çalındı. Korka korka da olsa gidip kapıyı açtım. Evde yalnız başına bir kadınım neticede. Kapıda gözlerinin kör olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın duruyordu. Kadın benden kendisini içeri almamı rica etti. Üstü başı kir içinde olmasına rağmen aldım. Koltuğa oturtup yiyecek bir şeyler ikram etmek için mutfağa gittim. Mutfaktayken kadın için atıştırmalık bir şeyler hazırladıktan sonra arkamı döndüm ki kadın hemen yanı başımdaydı. "Bana bir bardak su verir misin?" dedi. Alelacele suyunu verdim kadının. Kadın yemeğini yedikten sonra "Bu gece burada kalayım, sabah çıkar giderim" deyince de kabul ettim. Gece yarısı bu durumdaki bir kadının tek başına sokakta kalmasına gönlüm razı olmamıştı. Yatağını hazırladım ve yatmaya gittim. Sabah ezanına bir saatten az bir süre kala salondan gelen bazı sesler işittim. Yavaş adımlarla ses çıkarmamaya dikkat ederek merdivene kadar geldim. Sessizce kadını izliyordum. Kadın kendi gölgesiyle konuşuyordu. Bense neler olup bittiğini anlamaya çalışarak şaşkınlıkla onu izliyordum. Kadın aniden kafasını bana doğru çevirdi. İçime ani bir korku doldu. Öyle ki korkudan boncuk boncuk terlemeye başladım. Hemen yatak odasına girdim ve kapıyı kilitledim. Tam o esnada elektrikler kesildi. Tuhaf olduğu kadar korkutucu olansa şuydu. Bütün mahallede elektrik vardı. Ama sadece benim evimde yoktu. El fenerini yaktığımda camın kenarında o kadını gördüm. O an Eyzü Besmele çektim. Kapıyı açıp aşağı kata indim. Kadın bana Arapça ne olduğunu anlamadığım bir şeyler söyledi. O korku ve panikle hemen evden çıkıp apar topar komşuya gittim. Sabaha kadar orada kaldım. Evlerine sığındığım komşuya gece yaşadığım her şeyi anlattım ama bana inanmadılar. Selçuk Bey eve baktı ama kimseyi göremedim dedi. Ertesi gün hocaya gittiğimizde üzerimde büyü olduğunu öğrendim. Hem de kayınvalidem yapmıştı. Şimdi kocamla başka bir memlekete taşındık. Ama hala aynı şeyleri yaşıyorum. Değerli dinleyicilerim, birbirinden ürkütücü ve gerçek yaşanmış korku hikayelerinin sonuna geldik. Sizin de başınızdan geçen paranormal olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka korku hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.